Selamünaleyküm. Değerli dostlar, güzel insanlar. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Cumanız mübarek olsun. Kral Kuşçu TV'den abone olanlara, abone olmayanlara, nasılsınız güzel insanlar? Umarım ki iyisinizdir. Gününüz hayırlara vesile olsun inşallah. Nerede yaşanıyor veya yaşatılıyorsa. Bugün sizlere güzel bir video çekmeyi umut ediyorum. Çünkü takipçilerimden birkaç kişi bir yavrunun ekeliğine kadar nasıl eşleştirilip nasıl hazırlanacağını benden istemiş. Ben de onun için arkadaşlara biraz bilgi vermek istiyorum. Bunlar bildiğiniz üzere benim orijinal kümesim. Orijinal derken arkadaşlar damızlık diyorum. Evet, şöyle gösterelim kuşlarımızı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Gününüz hayırlara vesile olsun arkadaşlar. Değerli dostlar, güzel insanlar. Bugün sizlere güzel bir çekim yapmak istiyorum. Bunlar benim anaçlarım. Videomuzun gayesi arkadaşlar, yavruluktan ekeliğe kadar bir kuş nasıl hazırlanır onu anlatmaya çalışacağız. Çok değerli takipçilerim bunu benden istemişler. Şimdi ilk önce arkadaşlar eşleştirmeden bahsedeyim. 3 çeşit eşleştirme vardır. Bir, soy ayağına gitmek. Yani damarını bildiğiniz kuşları, aynı kuşları birbirine gözü kapalı vurmak. Tabi damarını biliyorsanız. İkincisi, havada gördüğünüz kuşları kendi elinizde damarını bildiğiniz veya uçumunu gördüğünüz bir kuşa eşleştirmek. Üçüncüsü de en zor olan arkadaşlar. Yerde elden iki kuş seçiyorsunuz veya bazı şeyleri biliyorsunuz, özellikleri o kuşlarda görüyorsunuz ve hiç uçurtmadan onları birbirine eşleştiriyorsunuz. Tabi bu %50, %60 tutma meselesidir arkadaşlar. O da tutarsa, çünkü kuşçuluk biliyorsunuz değerli dostlar, güzel insanlar, şeyden ibarettir. Yanılma ve deneme ve yanılmadan ibarettir. Tutarsa tutar, tutarsa devam edersiniz. Tabii o önemli olan tutmuş kuşun altındakinin de oynamasıdır. Yani onların yavrularının da oynamasıdır. Tabii bu biraz emek ister arkadaşlar. Biliyorsunuz en az 1 sene 2 sene uğraşmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir içeri de girelim. Evet. Şimdi eşleştirmeden başlayalım. Ben 2 kuş seçeceğim arkadaşlar. Biri bu. Eşleştirmek istiyorum. Tamam arkadaşlar. Diğerleri dışarı çıkmak istiyorsa çıksınlar. Sorun değil. Şöyle. Şimdi ben böyle çıktı. Evet, kuşumuz yerinden çıktı. Sorun değil arkadaşlar. Anlatmaya devam edeceğim. Lan aşağı gel aşağı. Evet. Arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Şöyle söylemek istiyorum. Bir çift kuşumuzu buraya attık. Önemli olan kuşun kapalı kalması. Geceleri atın, gündüzleri yemini yesin, vitaminlerini alsınlar arkadaşlar. Fakat en önemli unsur eşleştirmede arkadaşlar, kuşun eğer ki bir eşi varsa eskiden, bundan önce, onun bu kümeste olmaması gerekiyor. Her ikisinin de. Anlatabiliyor muyum?
Çünkü birbirlerini gördükleri zaman istediğiniz kuşla eşleştirmek biraz zaman alır. Zor olur. Çünkü onu bu kümeste görüyor ya, eşleşmez. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, kuşlar eşleştikten sonra en az 2-3 günde eşleşir. Benimkiler öyle. 3 günde kuşu eşleştirebiliyorum. Tabii kuşun tülekten çıkması gerekiyor. Değerli dostlar, güzel insanlar. İkisinin de. Çünkü eğer ki kuşlar tülekteyse eşleşme olmaz arkadaşlar. Bu da beyazın babası. Uçurduğum beyazın babası arkadaşlar. Mesela bu kuşu ben eşleştirmeye çalışıyorum. Humilerin ebesi. Daha halen oynuyor. Daha halen o güzellikte. Evet, şunları da dışarıya çıkartalım. Hadi kızım. Gel. Hadi. Evet, kendisi tülekte arkadaşlar. Bunu eşleştireceğiz. Evet, kuş tülekte. Şimdi bunlar benim şeylerim. Kuşlarım. Orijinal damarlarım. Buranın içinde 4-5 tane damar var arkadaşlar. Onları da size tanıtarım. Mavi kuveyt dediğimiz bu. Ve yanındaki arkadaşlar. Gözleri bembeyaz. 14 kuyruk, 11 kanat. Bu da beyazın babası. Uçurduğum beyazın babası. Bunun içinde kısa kaka ve hümü var arkadaşlar. Yani deminki attığım kuşun yavrusu. Düşünebiliyor musunuz? Tabi onları mavilere kırdım. Mavi kuvvetlere. Böyle bir şey attı. O uçurduğum kuşu attı. Bu da beyazın anası arkadaşlar. Bu da mavilerden kısa kaka mavili ve dumanlı takalıdan arkadaşlar. İkinci bir kuşum da arkadaşlar kısa kaka dumanlı takalı damarı. Onlar şu an içeride. Öyle düşünüyorum. Yok, bir tanesi varmış burada. Bak. Şu kısa kaka dumanlı takalı damarı. İkinci damarı. Üçüncü damar orijinal Araplar. Bunlar da Araplarım. Gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Dördüncü bir damar ise bizim matbaacı dediğimiz şunlar. Bu dişisi. O da tülekte. Evet. Beşinci damar ise kemik kıranlar, düşman çatlatanlar, kümes kestirenler. Şimdi konumuza geçmeden önce ben biraz kuşları tanıttım arkadaşlar. Bakın, benim bu kuşum direkt damızlık arkadaşlar. Ala miski kaplama. Yavru. Ses de mükemmel. Bu direkt damızlık olacak bende arkadaşlar. Niye böyle yapıyorum? Çünkü buradan beğendiğim yavruları şuraya atıyorum. Diğerini de uçuruyorum. Şuraya atıyorum arkadaşlar. Uçum kümesine. Şimdi değerli dostlar, güzel insanlar. Eşleştirdik. En az 14 gün sonra yumurta kuş. İlk önce şunu anlatayım. Eşleşmeden sonra, çiftleşmeden sonra 8 gün sonra yumurtlar. Yumurtladıktan sonra da 14 gün içinde yavrular çıkartır. Yavrular çıktığı anda arkadaşlar, ya da şöyle söyleyeyim, yumurtaları hiç ellemiyoruz arkadaşlar. Bazen yumurtalara böyle ışık tutarak arkadaşlar, telefonunuzla ışık tutarak içinde o damarları veya o canın olduğunu gördüğünüzde ellemeyin, tutmuş demektir yumurtalar. Ama bazen de boş olabilir. Boş olduğunu gördüğünüz zaman arkadaşlar, ikisinin de 3 günden 4 günden sonra, yani üstüne yattıklarından sonra isterseniz atın, yeniden yumurtlasın. İsterseniz altında bırakın. Altında bırakırsanız arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Hani kuş 14-15 gün sonra tam yavrunun çıkacağı zaman bir süt yapıyor ya.
o sütün kursakta kalıyor. Yavru da olmayınca bu sefer ana ve baba o sütü dökecek veya kusacak bir yer bulmadığı için o süt çok faydalı oluyor. Niçin? Şey için, yani anne babaya için. Anlatabiliyor muyum? Çünkü dökmüyor. Bu sefer de ne oluyor? Kendisi yiyor onu. Ve çok sağlıklı kuşlar alabiliyorsunuz. Bu da bir bilgi olarak sunabiliriz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Şimdi nerede kaldık? Yavrular çıktığı anda arkadaşlar yumurta, bildiğimiz yumurta bu şekilde bir kırılma hali alır. Gösterebileyim. Eğer varsa arkadaşlar. Evet, şöyle. Görüyorsunuz. Şuradan, şu önden değil de şuralardan bir kırılma alır. Böyle küçük çatlaklıklar. Hiç ellemeyin arkadaşlar. Tamam. Kendisi çıksın. En güzeli kendisinin çıkması. Vay işte yavru çıkmadı, ben çıkartayım. Yapmayın, öyle ölür arkadaşlar. Çıkan yavrudan da şey olmaz, o da ölür. Öyle yapmayın. Kendisi çıksın, haline bırakın arkadaşlar. Çıktıktan sonra da zaten bakıyorsunuz ki çıkmış, altından şeyleri alıyorsunuz. O yumurta kabuğunu alıyorsunuz. Ondan sonra karışmıyorsunuz. Tamam mı? Evet. Yavrumuz 2 haftalık olduktan sonra arkadaşlar, 2 hafta, yani bunlardan biraz büyük, tüylendikten sonra aşısı varsa aşısını vuruyorsunuz arkadaşlar. Mecbur. Ne aşısı? Salmonella aşısı. 2 haftadan sonra vurulur. Yani tüylendikten sonra. Bunlardan yani bunların bir haftası var. Vurabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar şöyle anlatayım. Kuşu kendi haline, yavruyu kendi haline bırakıyorsunuz. İçeride. Annesi, babası büyütsün. Yavru 1 aylık, 1,5 aylık olmadan, yani böyle bu şekilde geldiği zaman, bakın. Bunlar şimdi 1 aylık. Anlatabiliyor muyum? Yeme yavaş yavaş düştüler. Ama kanatlar tam değil. Bunları bu anda dışarı çıkartmak zorundasınız. Niye? Çünkü eğer ki dışarı çıkartmazsanız o yavruyu kaybetme imkanınız var. Çünkü birdenbire böyle bir alanı gördüğü zaman, dış dünyayı gördüğü zaman kuş ne oluyor? Yavru korkuyor, kalkıyor, havalanıyor ve hayatta buraya gelemiyor. Bunu yapmak için arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kuşları her zaman dışarı çıkarttığınızda, yani kuşlar böyleyken, anlatabiliyor muyum? Şunu alalım. Evet. Böyleyken arkadaşlar şu kuşun güzelliğini de göstereyim size. Alan. Bu benim damızlık olacak. Ne yapıyorsunuz? Anne baba dışarı çıkarttığınızda onu da yavaşça pistin üzerine bırakıyorsunuz. Böyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Uçmayı artık burayı biliyor. Çünkü ben çıkarttım bunu birkaç sefer. Anlatabiliyor muyum? Ama yeni çıkan yavru korkabilir. Onu da size söyleyeyim. Bunu yapmak zorundasınız. Yapmazsanız kuşu kaybedersiniz. Kuş uçum zamanına geldiği zaman. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu da söyledik. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Ondan sonra şunu söyleyeyim. Kuş ne zaman uçar? Yavruyu ne zaman uçurtmaya verirsiniz? Yavru iyice şu altındaki o küçük şeyler, telekler var. Onlar düz olduğu zaman, kanatları da düz olduğu zaman kuş kendi kendine burada şımarmaya başlar. Havalanmaya başlar, kanat çırpmaya başlar. O zaman o kuş artık hazırdır uçmaya. Uçmaya gelince arkadaşlar, ona artık yeme düşmüş, artık büyük bir yavru olmuş bu şekilde arkadaşlar. Bu şimdi hazır değil. Yani uçuma hazır değil. Daha yavru. Ama yemi yiyor. Yemi yiyor, sorun değil. Şeye atabilirsiniz. Uçum kümesine atabilirsiniz. Uçum kümesinde arkadaşlar o yavruyu uçurtmak için diğer videolarda da anlattığım gibi arkadaşlar, eski videolarımda
Kuş ilk önce bu pisti öğrenmesi lazım. Yani devamlı çıkardığınız yer burası olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Burada biraz yem veriyorsunuz. Kuşun burayı tanıması gerekiyor. Ondan sonra arkadaşlar yavruyu ilk havalandırmada yanına kısa bir tur atan, çabuk inen bir kuşla yapın bunu. İkisini yavaş yavaş havaya atın. O da onunla bir iki tur attıktan sonra elinizdeki kuşu salın buraya. O burayı bilen kuş inecek ve yavru da inecek. İndikten sonra korkmayın arkadaşlar. Ondan sonra yanına her gün bir tanesini katarak hava atın. İlk önce elle atarsınız. Zaten bu mecburi. Sonra kuş olmaya başladığı zaman, biraz taklayı çevirmeye başladığı zaman veya uçmayı iyice öğrendikten sonra bu kuşu daha iyi yerlere getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet değerli dostlar, güzel insanlar. Bu birinci aşamayı anlattım. Ondan sonraki kuşun nasıl hazırlanacağını, onu da başka bir sefer bir videomda anlatmak istiyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Değerli dostlar, güzel insanlar. Daha ileri sizlerde olsun inşallah. Rabbim kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. Herkesin emeğinin karşılığını versin inşallah. Atmacasız günler diliyorum size. Bu böyle bir video yaptık. Değerli dostlarım için, takipçilerim için inşallah beğenmişsinizdir. Bu da benim damızlık olacak arkadaşlar. Bunlar süper pikeli, bol tokatlı oluyor. Buluttan atmalı. Şu an bu şekilde alaları daha manyak oynuyor arkadaşlar. Şu da kardeşim, onu da anlatayım size. Bunu uçuracağım. Bunu da damızlık yapacağım. Allah'ın izniyle iki kardeş, çanak kardeşler. Evet, şöyle bir gösterelim kuşlarımızı. Evet. Selamünaleyküm ebeden ve daimen arkadaşlar. Hayırlı cumalar olsun.